Masmavi Mutfakta'ya hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, bayramdan bir gün önce sizlere şahane bir ekmek tarifiyle geldim. Tam buğday unundan ekmek yapacağız. Jumbo bir ekmek olacak. Yapımı çok kolay. Kavurmanın yanına servis edebilirsiniz. İyi seyirler dilerim. Tarifimiz için gerekli malzemeler: 2 su bardağı ılık suyumuzu yoğurma kasemize alalım. 1,5 tatlı kaşığı tuz. Bu arada birçok arkadaşım soruyor tuzunuz neden pembe diye. Himalaya tuzu kullanıyorum. O yüzden rengi pembe. Onu da açıklamış olayım. 1,5 tatlı kaşığı şeker. 2 yemek kaşığı zeytinyağı. Hakiki zeytinyağı tavsiye ederim. Ama yoksa sıvı yağ da ekleyebilirsiniz. Şöyle bir tel çırpacakla karıştıralım. 1 paket toz maya. Şayet toz mayanız yoksa yarım paket yaş maya da ekleyebilirsiniz. Şöyle mayamızı ekledikten sonra şu kısa bir süre karıştıralım. Daha sonra 1 su bardağı tam buğday unumuzu ilave ediyoruz. Biliyorsunuz tam buğday unu çok daha besin değeri, çok daha sağlıklı ve lezzeti çok güzeldir. O yüzden 1 su bardağı ekledik. Kalan unumuzu normal bildiğimiz standart unumuzu ekleyerek hamurumuzu yoğuralım. Bende toplam 5 su bardağı un tam denk düştü. Yani 1 su bardağı tam buğday unu, 5 su bardağı da normal unumuzu ekleyerek ekmek hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Şöyle bir tahta kaşıkla kabaca toparlıyorum. Daha sonra elimle arada bir un takviyesi yaparak yoğurmaya başlıyorum. Hemen belirteyim sevgili arkadaşlarım, biliyorsunuz bir ekmek yapıyoruz. Ekmeğinizin böyle çılgınca kabarması için elinizin altında bu şekilde toplanmıştır. Siz sanmayın ki hamur hazır. Aslında gayet de güzel bir hamurunuz var elinizin altında ama tezgaha alın. 2 dakika 3 dakika daha tezgahta güzelce bir yoğurun. Yani böyle sakız gibi olsun. Bu ekmeğinizin kabarmasını, lezzetini ve kalitesini artıran bir detaydır. Ben de bir 2-3 dakika tezgahta bu şekilde hızlıca basarak, ezerek hamuru yoğurarak hazırladım. Ne diyoruz her zaman? Fıstık gibi bir hamur yoğurduk. Şöyle kıvamını gösteriyorum. Orta yumuşaklıkta ekmek hamurumuz hazır. Mayalanmaya bırakalım. Havalar sıcak olduğu için yaklaşık bir 40 dakika sonra kabarmıştı zaten. Yumuşacık, şahane de kabarmış. Tezgaha çok az un serperek kabarmış olan hamurumuzu tezgahımızın üzerine alalım. Baktınız ki yani unu fazla kullanmayın. Unu çok ne kadar az kullanırsanız o kadar iyi olur. Böyle parmak uçlarınızla serpmenizi tavsiye ederim. Bakın şimdi sevgili arkadaşlarım, ekledim. Unu biraz şöyle serpiştirdim. Elimle de o hamuru böyle sağını solunu sündürerek biraz açıyorum. Hiç oklavaya falan gerek yok. Böyle elinizle çekerek açabilirsiniz. Şimdi açmış olduğumuz bu ekmek hamurumuzu göz kararı kabaca ortaya doğru katlayarak katlama işlemine başlayalım. Bilmeyen arkadaşlarım için ekmek yapımında hamurunuzun kalitesi kadar katlama işlemi de çok çok önemlidir. Ben bu şekilde böyle göz kararı katlayarak şöyle hamuru bitirdim. Bakın hepsini şöyle bir ortaya biriktirdikten sonra elinizle onu iyice yüz yuvarlak olacak şekilde katlayın. Ben bunu tüm detaylarıyla hiç atlamadan sizin için kaydetmiştim. Bu arada hemen belirteyim, sizleri çok özledim. Çok özür diliyorum. Bu sıra tariflerimi biraz ara vererek paylaşıyorum ama birçok çalıştığım işimle ilgili sizlere güzel sürprizler için çalışıyorum. Merak etmeyin. Elimden geldiğince hem burada hem Instagram'da aktif olmaya çalışıyorum. Bakın sevgili arkadaşlarım, hamurumuzu topladık. O katladığımız kısım, yama kısmını alta gelecek şekilde yağlı kağıt sermiş olduğumuz tepsimize biraz un serperek bırakalım. Daha sonra da elimizle şöyle basarak biraz yassı bir kıvama getirelim. Zaten şu anda görüyorsunuz bildiğiniz klasik bir bazlama gibi oldu. Ama siz nasıl kabaracak şimdi bakın görün. Üzerini bir örtüyle örttüm. Tekrar yarım saat dinlenmeye aldım. Bakar mısınız? O incecik bazlama gibi olan ekmek başta da belirttiğim gibi bütün işlemleri uyguladığımız için şahane bir ekmek olarak kabardı. Yaklaşık bir 15 santim yükseldi. Kabarmış olan ekmeğimize yaklaşık yarım çay bardağı kadar sütümüz var. Bolca süt sürelim her tarafına. Yani kıyısına, köşesine damlarsa da hiç çekinmeyin, damlasın. O nem yapacaktır fırında, hiç sorun yok.
Her tarafına bolca sütümüzü sürdük. Üzerine de susam ve çörek otu serpiyorum ben. İsteğe bağlıdır. Yoksa serpmeseniz de olur. Susamı serptikten sonra çok keskin bir bıçak veya bir jiletle temiz bir kesik atın. Yani böyle ekmeği tahriş etmeden birkaç dokunuşla tam orta kısmından hafif yamuk olacak şekilde ekmeğimizin kesiğini attık ve bitirdik. Şu an ekmeğimiz fırına gitmek için hazır. Fırınımız önceden ısınmış 230 derece fırının tabanına ısıya dayanıklı bir kaseyle su bırakalım. Ve 230 derece sıcak fırına ekmeğimizi veriyoruz. Fırın çekimi yaptım sizler için. Şahane bir şekilde tekrar fırında da 2 kat kabarıyor. Yani böyle bir ekmek olamaz diyorum sevgili arkadaşlarım, mutlaka denemelisiniz. Yaklaşık 40 dakikanın sonunda alttaki suyu çıkaralım. Tekrar 15 dakika daha pişirelim. Toplamda 55 dakika kadar pişirdim ve ekmeği fırından çıkarıyorum ama her fırın farklıdır. Gözünüz fırında olsun. Yani böyle büyük bir ekmeğin pişme süresi minimum 45 dakikadır diyorum. Ben tam 50-55 dakika pişirip çıkardım. Ve şu anda ekmeğimiz sunum için hazırlandı. Büyük bir zevkle detaylı bir doku testine geçiyorum. Ekmek fırından çıktıktan sonra hiçbir örtü örtmedim, hiçbir şey yapmadım. Onu hemen belirteyim. Tele aldım ve öyle bekledi. Bakar mısınız? En ufak bir yüzeyinde sertlik yok. Bildiğimiz pamuk gibi bir ekmek. İşte bu yumuşaklığı sürmüş olduğumuz o süt sağlıyor. Yani öyle çok sert bir ekmek olmuyor. Şöyle hemen kestim ve iç dokusunu sizlere gösteriyorum. Bildiğiniz bir pandispanya gibi. Yani bu ekmek kendisini pandispanya sanıyor diyebilirim. Yumuşacık, şahane bir ekmeğimiz var. Hani şöyle bilirsiniz, köy ekmekleri vardır. Dokusu, lezzeti farklıdır. Aynı o lezzetli bir ekmeğimiz var. Bakın sevgili arkadaşlarım, gözeneklerine ve yumuşaklığına. Eklemiş olduğumuz 1 su bardağı tam buğday unu ekmeğimize ayrı bir lezzet katıyor. Ben de bayramdan bir gün önce sizlere güzel bir ekmek tarifi vermek istedim. Ekmeğinizi hemen bugün Arife gününden yapın. Yarın kavurmanın yanına ev yapımı ekmeğinizi servis edin. İnanın ki bütün ev halkınız ve misafirleriniz mest olacaktır ve çok özel bir sunum olur. Şimdiden hepinizin mübarek Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Rabbim nice bayramlar nasip etsin. Yeni videolarımda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.